Omurganızın zamanla esnekliğini kaybedip adeta bir bambu kamışına dönüştüğünü bir hayal edin. Kulağa ne kadar korkutucu geliyor değil mi? İşte bugün tam da bunu, yani ankilozan spondiliti mercek altına alıyoruz. Gelin, modern tıbbın bu hastalığı nasıl teşhis ettiğinden, yaşam kalitesini artırmak için neler yapabileceğimize kadar uzanan bu yolculuğa birlikte çıkalım. Peki, doğrudan omurganızı hedef alan ve zamanla hareketlerinizi ciddi şekilde kısıtlayabilen iltihaplı bir romatizma türü desem? İşte ankilozan spondilit tam olarak bu. Vücudun adeta kendi iskelet sistemine, yani omurgasına savaş açtığı bir durum. Daha basit bir dille anlatmak gerekirse, ankilozan spondilit, vücudun kendi omurga ve leğen kemiği eklemlerine karşı başlattığı bitmek bilmeyen bir iltihap durumu. Ve bu savaşın sonunda maalesef omurga giderek sertleşiyor, o eski esnekliğini ve hareket kabiliyetini yavaş yavaş yitiriyor. Aslında ankilozan spondilit yalnız değil. Spondiloartrit adını verdiğimiz çok daha geniş bir ailenin en çok bilinen üyesi o. Bu ailenin diğer üyeleri de benzer şekilde iskelet sisteminde iltihap yaratıyor. Yani karşımızda tek bir hastalık değil, daha büyük bir resmin önemli bir parçası var. Peki bugün rotamızda neler var? Önce hastalığın ne olduğunu temel hatlarıyla konuştuk. Şimdi uzmanların bu tanıyı nasıl koyduğuna bakacağız, yani klinik kriterlere dalacağız. Sonrasında MRG gibi görüntüleme teknolojilerinin bu iltihabı nasıl görünür kıldığına şahit olacağız ve en sonunda tedavinin belki de en önemli parçası olan egzersizin gücünü keşfedeceğiz. Şimdi, kritik bir soru. Bir doktor, belim ağrıyor şikayetiyle gelen bir hastanın ağrısının sıradan bir bel ağrısı mı, yoksa ankilozan spondilitin ilk işareti mi olduğunu nasıl ayırt eder? İşte cevap, uluslararası alanda kabul görmüş çok net kriterlerde gizli. Bu alandaki en büyük otorite, kısaca ASAS dediğimiz Uluslararası Spondiloartrit Değerlendirme Topluluğu. Düşünün ki bu topluluk, dünyanın dört bir yanındaki uzmanların aynı dili konuşabilmesi için bir nevi bir kılavuz, bir kurallar bütünü oluşturmuş. Bu sayede Japonya'daki bir doktor da, Türkiye'deki bir doktor da hastayı aynı standartlara göre değerlendirebiliyor. Bu müthiş bir şey. Peki bu asas kriterleri ne diyor? Doktorların önünde aslında iki ana yol haritası var. Birincisi görüntüleme yöntemlerinde, yani MR gibi cihazlarda iltihap bulgusu aramak. Eğer bu bulgu varsa ve yanında hastalığa özgü başka belirtiler de eşlik ediyorsa tanıya bir adım daha yaklaşılıyor. İkinci yol ise genetik bir ipucu olan HLA-27 testine bakmak. Eğer bu genetik test pozitifse ve yine yanında başka belirtiler varsa tanı ihtimali iyice kuvvetleniyor. Yani uzmanlar hem resme hem de genetik koda bakarak bir sonuca varıyor. Bu kriterler içinde belki de en önemli ipuçlarından biri enflamatual bel ağrısı dediğimiz durum. Bakın, bu bildiğimiz mekanik bel ağrılarından çok farklı. Genellikle genç yaşta, 40 yaşından önce yavaş yavaş başlar. En tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Dinlenince artar, hareket edince azalır. Ve en tipik özelliği insanı gecenin bir yarısı uykusundan uyandırmasıdır. İşte bu ağrının kendine has karakteri teşhis için en değerli sinyallerden biri. Sıradaki durağımız görüntüleme dünyası. Şimdi hastalığın ilk evrelerinde röntgen filmleri genellikle hiçbir şey göstermez, tamamen normal çıkabilir. İşte tam da bu noktada o gizli düşmanı, yani iltihabı görünür kılan bir süper kahraman devreye giriyor. Manyetik rezonans görüntüleme, yani MRG. Radyologlar MRG görüntülerine bakarken adeta birer dedektif gibi iki farklı iz ararlar. Bir tarafta aktif lezyonlar var, bunlar yangının hala devam ettiğini gösteren taze, sıcak iltihap alanları. Diğer tarafta ise kronik lezyonlar. Yani yangından geriye kalan izler, hasarlar, bir nevi enkaz. Bu ayrım hem tedaviyi yönlendirmek hem de hastalığın seyrini anlamak için hayati önem taşıyor. MRG'nin farklı çekim teknikleri bize farklı hikayeler anlatır. Bakın, soldaki görüntü kemiğin yapısını ve geçmişte oluşmuş hasarları gösteren bir nevi mimari plan gibi. Ama sağdaki görüntü işte o adeta bir termal kamera. Vücuttaki sıcak noktaları, yani aktif iltihabın olduğu bölgeleri böyle parlak beyaz renkte bize gösteriyor. Radyologların yangını tespit etmek için kullandığı asıl sihirli değnek işte bu. Ve işte aktif iltihabın en net kanıtı kemik iliği ödemi. Bu görüntüde oklarla işaretlenen o parlak alanlar var ya, onlar aslında kemiğin iltihaplı sıvıyla dolup taştığını gösteriyor. ASS kriterleri için bu, hastalığı adeta suçüstü yakaladığımız an anlamına geliyor. Erken tanı için paha biçilmez bir kanıt. Tanıdaki bu yüksek teknolojiden sonra şimdi tedavinin en temel, en insani ve belki de en güçlü silahına geçiyoruz. Harekete, yani egzersize.
Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Evet, günümüzde iltihabı baskılayan çok etkili, çok modern ilaçlar var. Ama hiçbiri egzersizin yerini tutmuyor. Şöyle düşünün, ilaçlar yangını söndürüyor, evet. Ama egzersiz o yanan binayı onarıyor, güçlendiriyor ve gelecekteki yangınlara karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Biri olmadan diğeri hep eksik kalır. Peki egzersizle tam olarak neyi amaçlıyoruz? Aslında 4 temel hedefimiz var. Birincisi, vücudun esnekliğini yani o hareket kabiliyetini korumak. İkincisi, omurgayı bir korse gibi saran kasları güçlü tutmak. Üçüncüsü, sağlıklı nefes alıp verebilmek için göğüs kafesinin esnekliğini desteklemek. Ve son olarak belki de en önemlisi, doğru ve dik bir duruşu sürdürmek. Bunların hepsi yaşam kalitesinin temel taşları. Evet, şimdi teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe geçme zamanı. Gelin vücudumuzu hareketli ve sağlıklı tutmak için neler yapabiliriz? Birkaç temel egzersiz örneğine birlikte bakalım. İlk kategorimiz germe egzersizleri yani stretching. Buradaki asıl amacımız hastalığın o sertleştirici etkisine karşı koymak. Özellikle omurga, omuz ve kalça gibi kısıtlanmaya meyilli bölgelerin hareket açıklığını korumak, hatta mümkünse artırmak. İşte size basit ama etkisi çok büyük, adeta altın değerinde bir örnek. Göğüs ve omuz germe. Bu hareket, ankilozan spondilitin vücudu yavaşça öne doğru kapatmaya eğilimine karşı adeta bir meydan okuma. Ellerinizi arkanızda birleştirip göğsünüzü açtığınız o an, vücudunuza dik dur komutunu vermiş oluyorsunuz. Günde sadece birkaç kez yapacağınız bu 10 saniyelik hareket, kamburlaşmaya karşı en iyi sigortanız olabilir. İkinci kategorimiz güçlendirme. Çünkü sadece esnemek yetmez, değil mi? O omurgayı dimdik ayakta tutabilmek için sağlam kaslara da ihtiyacımız var. Bu egzersizler özellikle sırt ve karın kaslarını hedef alarak omurganızın etrafında doğal bir korse görevi görür. Ve işte bir klasik, çapraz kol ve bacak uzatma. Bu hareket müthiş bir hareket çünkü sadece sırt kaslarını değil aynı zamanda denge merkezimiz olan karın ve bel kaslarını yani kor bölgesini de mükemmel bir şekilde çalıştırır. Sırtınızı bir masa gibi dümdüz tutup zıt kol ve bacağınızı uzattığınızda omurganızın etrafına görünmez ama çok güçlü bir koruma kalkanı inşa edersiniz. Ve geldik son kategoriye, genellikle en çok ihmal edilen ama ankilozan spondilit için hayati önem taşıyan bir kategori, solunum egzersizleri. Neden bu kadar önemli? Çünkü bu hastalık kaburgaların omurgaya bağlandığı eklemleri de etkileyebiliyor. Bu da zamanla göğüs kafesinin genişlemesini kısıtlayıp nefes almayı bile zorlaştırabiliyor. Bu gördüğünüz basit egzersiz, göğüs kafesinizin adeta bir akordeon gibi esnek kalmasına yardımcı olur. Derin bir nefes alırken kollarınızı yana doğru açarak ciğerlerinize ihtiyacı olan o maksimum alanı verirsiniz. Bu sadece daha rahat nefes almanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda göğüs kafesinizin sertleşip sizi bir zırh gibi hapsetmesinin de önüne geçer. Ve bugünkü sohbetimizin sonunda aklımızda şu ilginç soru kalsın. Bir tarafta milyonluk MRG cihazları, en karmaşık genetik testler, diğer taraftaysa en basit, en temel fiziksel hareketler, mesela sadece nefes alıp vermek, ankilozan spondilitin yönetimi, işte bu iki dünyanın mükemmel birleşimini gerektiriyor. Belki de bu modern tıbbın bize verdiği en önemli derstir. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, en kalıcı sonuçlar her zaman insanın kendi bedeniyle kurduğu bağ ve kendi çabasıyla birleştiğinde ortaya çıkıyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.